Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak bileceğiniz üzere geçtiğimiz aylarda ne yazık ki Anka 3'ümüz Konya'da bir kaza kırıma uğramıştı. Ve açıkçası o vakitten itibaren ses soluk kesilmişti. Herkes de merak ediyordu. Anka 3 nerelerde, uçuyor mu, testleri devam ediyor mu? İşte kıymetli dostlar, beklenen haber bugün geldi. Anka 3'ümüz bugün tekrardan tamına 46. test uçuşunu gerçekleştirmişti. Anka 3 yardımcı insansız hava uçağının geliştirme süreci de devam ediyordu. Bugün sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46. sortisini tamamlayan Anka 3 kritik otopilot testlerinde başarıyla sonuçlandırmıştı. Şimdi dedik sizlere 46. test uçuşunu gerçekleştirdi Anka 3 ve şükürler olsun ki sorunsuz bir şekilde faaliyet icra edildi. Peki Anka 3'ün teslimat takvimi ne durumda? Şu vakte kadar yapılan açıklamalardan hangi yılları çıkarabiliyoruz? Kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere Anka 3'ümüzün birinci prototipi ilk kez 28 Aralık 2023 tarihinde başarıyla uçuşunu icra etmişti. İkinci prototipimizin ilk uçuşu ise 12 Kasım 2024'tü. Seri üretiminin başlangıcının 2026 yılı olması hedeflenmekte. Anka 3'ümüzün envantere giriş tarihinin ise 2027'nin ilk yarısı olduğu, en azından şu vakte kadar yapılan açıklamalardan karşımıza çıkan sonuçlardı. Açık bir şekilde şunu söyleyebilirim ki özellikle de Anka 3'ün tasarımsal yapısından dolayı, hani dik kuyruğunun bulunmamasından dolayı kıymetli dostlar, zaten indirmek başlı başına bir dertti. Biz bunu başarmıştık. Rahat bir şekilde indirmiştik. Yani Anka 3'ü kaldırırken sorun yaşamıyordunuz tasarımından dolayı. İndirirken büyük bir sorun yaşanıyordu. Dünya genelinde bu durum böyleydi. En azından aerodinamik yapısında teknik uzmanlar sürekli bunu söylerlerdi. Fakat şükürler olsun ki Anka 3'ümüzün geliştirme faaliyetleri de yine tüm hızıyla devam ediyor. 46. uçuşunu yapmış. Az değil yani. Olur yani. Aksaklıklar, işte Konya'da düştü. Millet dedi ahanda Anka dedi. Bundan sonra dedi durdu dedi. İşte herkesin dedi morali bozuldu. Öyle bir şey yok kıymetli dostlar. Bunlar insansız sistemler. Düşebilirler. Bakın bugün yine tekrardan uçuyor. Anka 3'te gerekli güncellemeler yapılmış. Otopilotlardaki gerekli güncellemeler yapılmış ve bugün başarıyla Türkiye semalarında tekrardan yerini bulmuştu. Kim bilir, belki de sizlere dedik envantere giriş tarihi Anka 3'ün 2027'nin ilk yarısı diye. 2027 yılının ilk yarısında bir kere Kızıl Elmamız zaten Allah'ın izniyle envanterde olacak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Devamında kim bilir, belki Milli Muharip Uçak Kağan'ımız da yurt dışından alınan motorla envantere katılmış olur. Düşünsenize, Milli Muharip Uçak en önde, yanında Anka 3, bir tarafında da Kızıl Elma. Yani mevzu böyle düşündüğünüzde inşallah 2027 yılı bir an önce gelir diyorsunuz içinizden. Akabinde şimdi Milli Muharip Uçak Kaan dedik kıymetli dostlar, sizler için çok özel bir haber buldum. Hep birlikte bir Arap basınına gideceğiz. Hatırlar mısınız? Son bir haftadır Mısır'da savunma sanayi fuarı düzenleniyordu. Ve bu fuara gerçekten Türk şirketlerinin katılımı oldukça üst düzeydeydi. Kıymetli dostlar, Defense Arabia, Arapların savunma sanayi haberlerini yapan haber sitesi geçtiğimiz günlerde çok dikkat çekici bir başlık girmişti. Ne diyordu başlıkta? Görmüş olacağınız üzere Defense Arabic, Mısır Türkiye aracılığıyla gizli savaş uçakları çağına giriyor. Beklenmedik bir ittifak İsrail'i şaşkına çeviriyor diyordu. Arap basınındaki haberin detaylarına indiğimizde Mısır'ın bundan sonraki süreçte artık geleneksel silah alıcısı rolünden sıyrılıp Türk yapımı 5. nesil Kaan Hayalet Savaş Uçağı projesine ortak olmasıyla yeni bir döneme girildiği vurgulanmaktaydı. Bu Mısır'ın savunma sanayisinde teknolojik bir sıçrama yaparken bölgesel dengeleri de yeniden şekillendirecek stratejik bir karar diyordu Arap basını. Türkiye-Mısır işbirliğinin ana hatlarına ise şu şekilde değinmişlerdi. Teknolojik atılım diyorlardı. Mısır modern tarihinde ilk kez Türkler sayesinde bir 5. nesil savaş uçağı projesinin üretim ve geliştirme sürecine katılacak. Bu sadece bir alım değil, ileri teknolojiye ve bilgi birikimine doğrudan erişim anlamına geliyor deniliyordu. Akabinde bağımsızlık, Arap basının iddiasına göre Türkiye ve Mısır arasındaki Milli Muharip Uçak Kaan işbirliği, Mısır'ın ABD F-16'ları ve Fransız Rafale gibi batılı tedarikçilerin uyguladığı yedek parça, mühimmat ve kullanım şartlarına ilişkin kısıtlamalardan kurtulma hedefiyle örtüşüyormuş. Arap basını makalenin son kısmında da Mısır'ın bu adımlarının İsrail'in onlarca yıldır bölgede sahip olduğu mutlak hava üstünlüğünü ilk kez ciddi şekilde tehdit ettiği belirtiliyordu. Evet, yanlış okumadınız. Mısırlılara göre çoktan süreç bitmiş, yani bu şekilde rahat bir şekilde Milli Muharip Uçak Kaan'a dair hayaller kuruyorlar.
Yani Milli Muharip Uçak Kaan'ı sadece biz beklemiyoruz. Haberi gördünüz. Mısırlılar 2030 yılına kadar, yeteri kadar Milli Muharip Uçak Kaan Mısır'a ulaşırsa artık Batı'nın tek elini kırıyoruz ve İsrail için çok büyük bir tehdit haline geleceğiz diyorlar. Ve yıllar sonra belki de Arap-İsrail Savaşı'ndan sonraki bugüne kadar en büyük hava gücünü Türkler sayesinde Mısır kuracak diyor Arap basını. İsraillerin asıl korktuğu şeyin ise Mısır-Türkiye yakınlaşması olduğundan bahsediyor. Hemen devamında bugüne geldiğimizde bu haberin İsrail'de tabi bazı yankıları oldu. İsrail basınından Marif görmüş olduğunuz başlığı atmıştı. Mısır'ın Türkiye'nin Kaan Hayalet Savaş Uçağı projesine katılımını İsrail'i endişelendiren işbirliği Hayalet bombardıman uçağı Kahire'ye iniyor başlığıyla duyuruyordu. İsrail basınındaki haberin detaylarında 3 farklı ana başlık ele alınmıştı. Bunlardan bir tanesi Mısır'ın Milli Muharip Uçak Kaan'a sahip olmasıyla birlikte bölgedeki hava üstünlüğü faktörlerinin değişmesiydi. Diyorlardı ki İsrail F-35'leri satın aldıktan sonra yıllarca bölgede mutlak bir ayrıcalık hava üstünlüğü elde etmişti. Mısır'ın Türklerin desteğiyle Hayalet uçak çağına girmesi İsrail'de giderek artan bir rahatsızlık yaratacak. Mısır hatırı sayılır sayıda Kaan uçağı edinirse bu üstünlük ciddi şekilde aşınabilir diyordu. İkinci olarak da stratejik ittifak kaygısından bahsediyordu İsrail medyası. Diyorlardı ki İsrail'deki asıl endişe sadece uçakların varlığı değil, Türkiye ve Mısır'ın ordular arasında oluşmaya başlayan ittifaktır. Bu iki ülke arasındaki istihbarat veya askeri işbirliğinin bölgesel tehdit dengesini kökten değiştirebileceği vurgulanıyordu. Üçüncü ve son olarak da Mısır'ın yeni yeteneklerinden bahsediyordu İsrail basını. Mısır Hava Kuvvetleri'nin Kaan ile birlikte 2000 kilometreden fazla menzile sahip yüksek gizlilikte hassas saldırılar yapma yeteneği kazanabileceği belirtiliyor. Ayrıca uçağın drone sistemleri ve savunma ağları ile iletişim kurabilmesi Mısır'ın muharebe gücünü daha önce bilinenden çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağı ifade ediliyor diye İsrail basını haberini sonlandırmıştı. İsraillilerin Marif gazetesinin yapmış olduğu haberdeki ana plan şuydu. Eğer ki Mısır Milli Muharip Uçak Kaan'a sahip olursa yıllardır rahat bir şekilde sağladığımız hava üstünlüğü, bölgedeki üstünlük bir gecede bitebilir deniliyordu. Kahire'ye Milli Muharip Uçak Kaan'ların peşer peşer indiğini bir düşünün. Kaç yılında? Ben diyeyim 2035. Daha gerçekçi olsun. Çünkü bizim bir ihtiyaç var. Allah izin verirse daha biz yani 2032-33'e kadar daha kendi ihtiyaçlarımızı göreceğiz. Sırada daha Endonezya var. Yani şimdi Endonezya hani envanterimizde olmayan bir uçak için imza atmıştı ve yerli Türk motoruyla istiyordu. Endonezya'nın önceliği var. Mısır'da ilerleyen günlerde aynı Endonezya gibi arkadaş ben işte şu kadar Kaan uçağı alıyorum ve projede ortak olmak istiyorum derse oturup imzayı da atarlarsa neden olmasın listeye onları da ekleriz. Fakat buradaki güzel olan şey tekrardan belirtiyorum. İslam dünyasında, İslam coğrafyasında 5. nesil savaş uçağı nedir diye bilen bir ya da iki ülke çıkar. Onlardan bir tanesi Türkiye, ikincisi de özellikle de şimdi Pakistan Hava Kuvvetleri'nde iki farklı 5. nesil savaş uçağı olacak. Yani 2035 yıllarına gittiğimizde. Birincisi Milli Muharip Uçağı Kaan, ikincisi de Çin'den aldıkları 5. nesil jetler. Yani duruma böyle baktığımızda Pakistan'la Türkiye şu an aldı başını gidiyor. Hep beraber 5. nesil Milli Muharip Uçağı Kaan için çalışmalarına devam ediyor. Mısır'da bu gelişmeyi görüp diyor ki abi artık taraflar belli oldu. İslam coğrafyasında kim lider olacak, kim başı çekecek? Biz Türkiye ve Pakistan'ın yanında yer alacağız. Çünkü öbür tarafa baktığınızda Suudilere bakıyorsunuz sadece propaganda. Yani kendi hava savunma sistemleri, kendi uçakları, kendi hiçbir şeyleri yok. Mısır'da artık gerçekleri görüyor. Diyor ki abi Türkler ve Pakistanlılar İslam coğrafyasında bundan sonraki dönemde bağımsızlığımızı sağlayacak iki ülke diyor. Ve bununla birlikte yakınlaşmalar da başlıyor. Bugünkü son haberimizde hep birlikte bir Yunanistan'a gideceğiz. Bileceğiniz üzere ne yazık ki Azerbaycan'daki kutlamalardan dönen askerlerimizi taşıyan C-130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştü. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Şehitlerimiz vardı. Kıymetli dostlar, Yunanlılar da tam da kendilerine yakışacak bir şekilde tam şehitlerimizin naaşları ülkemize geldiği gün Yunan C-130'ları fil yürüyüşü yaparken bir görsel paylaşıp günün fotoğrafı diye dalga geçmişlerdi. Bugüne geldiğimizde bizimle dalga geçen Yunanistan kıymetli dostlar kendi C-130'larını yağmura teslim etti. Bu görmüş olduğunuz görüntüler Yunan hava üssünden
Yunanistan Elefsina'daki 112. Hava Üst Komutanlığı'nda bulunan bakım hangarı Byron fırtınasının ardından adeta göle dönmüştü. Şunu belirtmek isterim ki Yunanların kargo uçakları da bu Elefsina'daki 112. Hava Üst Komutanlığı'nda bulunmaktaydı. Çok değil, yaklaşık bir sene kadar önce de Yunanlılar kendi helikopterlerini bu şekilde sulara teslim etmişlerdi ve birçok helikopterin kullanılamaz duruma geldiği belirtilmişti. Görüntüler öyle bir gecelik rastlantı, işte afet düzeyinde bir yağmur yağmıştır, Kaan yapma etme falan. Geçin. Yunanlarda bu alışkanlık oldu. Adamlar yağmur suyunu tasfiye etmeyi, yağmur suyunu bir gidere aktarmayı başaramıyorlar. Yani kıymetli dostlar, kendi hava üslerinde her yer göl olmuş. Kullanmadıkları uçaklar kendilerini yiyip bitiriyor. Sudan dolayı, yağmur çamurdan dolayı. Gelmişler bir de Türkiye'ye o ahkam kesmeleri yok mu? Gerçekten de adam ister istemez gülüyor diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kıymetli dostlar? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.